Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir yoğurt kabından iki güzel projem var bugün. Hemen başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi yoğurt kabını kesiyorum. Doğal rafya kullanacağım. Doğal rafyayı tutamlara ayırıp saç örgüsü yaptım. Kalınlığını göz kararı ayarladım. Çünkü bunlar aynı boyda olmuyor. Genelde böyle inceli kalınlığı oluyor. Hobi malzemeleri satan dükkanlardan ya da online sitelerden bulabilirsiniz. Bu şekilde örgülerimi hazırladım. Şimdi çöp şiş kullanacağım. Öncelikle çöp şişleri ortadan ikiye kestim. Ama bu çöp şişler normal o bilindik çöp şişlerden değil. Biraz daha kalın ve uzun. O yüzden ortadan ikiye keserek kullandım. Ve hızlı yapıştırıcıyla aralıklı şekilde kaba yapıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken püf noktası şu. Bu çubukların tek sayılı olması gerekiyor. Çift sayı olursa düzgün olmayacak. Daha sonra hazırladığım örgüleri kabın görünen kısmına yapıştırdım. Daha önce de yoğurt kabından 2 proje yapmıştım. Çok beğenilmişti. Bu sefer daha farklı bir projeyle karşınızdayım. İnce çöp şişler de kullanılabilir. Benim burada kalın kullanmamın sebebi şu. Tamamen hepsini örmeyeceğim için görsel amaçlı kalın çöp şiş kullandım. Zaten onu da birazdan göreceksiniz. Her yerini kapladıktan sonra örmeye geçiyoruz. Bir ön taraftan, bir arka taraftan olmak üzere sararak devam ettim. İlk sırasını silikonla sabitledim ama daha sonraki sıralarda silikonla sabitlemeye gerek yok. Hızlı bir şekilde örerek bitirebilirsiniz. Bu rafyalar parça parça olduğu için örgülerim de parça parça oluyordu. Ama kesip üzerinden tekrar yapıştırarak devam edebilirsiniz. O kısımlar hiç göze batmıyor. Sanki eklemişsiniz gibi durmuyor. ...500 gram almıştım ben doğal rafyayı. Sanırım burada 150-200 gram kadar kullandım. Videoda gördüğünüz şekilde çöp şişlerin bir önünden bir arkasından olmak üzere sardım. Ve burada bitirdim. Tamamen hepsini kaplamak istemiyorum. Bu görüntü benim için yeterli. Şimdi bu ahşap boncukları çöp şişlere geçirdim. Silikonla sabitledim. Ben burada 3 sıra ahşap boncuk kullandım. Benim kullandıklarım 14 milimetre. Kendimce bir ölçü belirledim. Belirlediğim yerlerden işaretledim ve işaretlediğim yerlerden de kestim. Böylelikle sepetimin boyunu ayarlamış oldum. Bu ahşap halkayı da doğal rafyayla sardım. Bu benim sepetimin üst kısmına gelecek. Bu halkalar 8'li 10'lu şekilde boy boy satılıyor. Vidasız kasnak diye de internetten bakıp aratabilirsiniz. Özellikle böyle kapı süsü, sepet, tepsi falan yapacaksanız çok işinize yarayacaktır. İkinci boncukları da biraz boşluk bırakarak yine silikonla sabitledim. 3 sıra boncuk kullanacağım demiştim. Üçüncü boncukları da üst kısmına gelecek şekilde yapıştırdım. Şimdi hazırladığım halkayı da sepetin üst kısmına yapıştıracağım.
Ve sepetim hazır. Evin her alanında kullanılabilir diye düşünüyorum. Tabii ben saksı koymayı tercih ettim içerisine. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bana fikirlerinizi yorum kısmından yazın. Siz olsanız bu sepeti evin hangi alanında, nerelerde kullanırsınız? Fikirlerinizi bekliyorum. Böyle farklı boyutlarda, küçüklü büyüklü yapılarak bir takım oluşturulabilir diye düşünüyorum. Peki her zaman söylüyorum, hayal gücünün sınırı yok. Ve geçiyorum ikinci projeme. Bu sefer yoğurt kabının üst kısmını kullanacağım. Öncelikle gösterdiğim yerden kestim. Kapağının da kenarındaki çıkıntılı kısmını kestim. Bu benim tabanım olacak. Şimdi jüt ipi kullanacağım. Yine jüt ipini tutamlara ayırdım. Dokuz tane eşit boylarda ip elde ettim. Bu ipleri üçerli şekilde ayırdım ve yine az önceki gibi bir saç örgüsü yaptım. Örgülerimi hazırladım. Ve bu örgülerle yoğurt kabını sardım. Hem iç kısmını hem dış kısmını tamamen kapladım. Ben burada bir yumak ip kullandım. Bir yumakta da 100 gram ip var. Birazcık sabır isteyen bir iş ama sonuç gerçekten çok güzel olacak. Zaten sabır olmadan güzel şeyler ortaya çıkmıyor. Tamamen her yerini gösterdiğim şekilde kapladım. Yoğurt kabı olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Bu şekilde yapıp elemeyi seven çevrenize, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Evet, kaplama işlemim bitti. Az önce kenar kısımlarını kestiğim kapağın aynı boyutlarında bir de karton kestim. Ve her ikisini de jüt kumaşıyla kapladım. Önce jüt kumaşımı kaplayacağım kapaktan biraz daha büyük boyutta kestim ve makasla çentikler attım. Bolca silikonlayıp kumaşın üzerine kapağı yapıştırdım. Şimdi çentikler attığım kısımları da silikonlayıp sıkı bir şekilde katlayacağım. Her iki kapağı da aynı şekilde kapladım. Ve ikisini birbirine yapıştırdım. Bu benim tabanım olacak. Sağlam olması için de bu şekilde yapmayı tercih ettim. Yapıştırdıktan sonra ikisinin birleşim yerleri kötü görünüyordu. Oraları gizleyebilmek için de jüt ipiyle yine bir saç örgüsü yaptım ve o saç örgüsünü gösterdiğim şekilde yapıştırdım. Böylelikle daha şık bir görüntü elde etmiş oldum. Daha sonra her iki parçayı da birbirine yapıştırdım. Yine bolca silikonlayıp aslında bu şekilde de kullanılabilir. Zaten kafamda böyle tasarlamıştım ama sonradan üzerine bir de kapak yapmak istedim. Kapak için de pasta tabanından yardım aldım. Kutunun ağız kısmından ölçü alıp kesip
Taban kısmını yaptığım şekilde jüt kumaşıyla kapladım. Karton zaten kalındı, o yüzden ikinci bir kartona ihtiyaç duymadım. Ama bu altındaki kötü görüntüyü saklamak için jüt kumaşı yapıştırdım. Tabii bu şekilde olmamalıydı. Üzerine bir de kulp yapmalıydım. Onun için de bir ahşap boncuktan yardım aldım. Tabii ki sadece ahşap boncuk yeterli gelmedi. O yüzden birazcık da süslemeye karar verdim. Bir minik ahşap boncuk ve püskül yapıştırdım. Ve böylelikle ikinci projemi de tamamlamış oldum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ufacık da olsa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoda da bir yoğurt kabından 2 farklı proje yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.